Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Efendim geçtiğimiz hafta biraz rahatsızlığımızdan dolayı sizlerle olamadık. Eski videolarımızla birlikte sizlerle olduk. Bunun için özür diliyoruz sizlerden. Hala toparlayamadım, hala böyle bir soğuk algınlığı geçmiş değil. Covid değil, buna çok sevindim. Yani olmadığına çok sevindim. Ama inşallah en kısa sürede toparlayacağız. Biraz zor bir süreçti bu bir hafta bizim için. Geçmiş gitmiş olsun inşallah. Efendim bugün bir de push'imiz var. Hemen gösterelim. Diyarbakır'dan geldi. Diyarbakır'dan Yasemin kardeşimiz gönderdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve Diyarbakır'a selamlarımızı gönderiyoruz efendim. Ve tabii bekliyoruz da böyle güzel hanımların taktığı böyle güzel başörtüler, puşiler hoş oluyor tabii. Ben de kendilerine teşekkür etmek için bugün böyle çıktım karşınıza. Efendim görüşmeyeli de tabii gündem epey yoğun, epey ısındı. Eee, Muhalefet liderleri bir araya geldi. 6 partinin lideri bir araya geldi. Ekonomide durum çok vahim noktalara doğru gidiyor. Biz de bugün ekonomiyi konuşalım istedik. Ekonomiyi ve siyaseti konuşalım istedik sizlerle. Efendim geçen hafta tekrar düşen videomuzda elektrik faturaları neden bu kadar yüksek geliyor demiştik. Ve bunu biz neredeyse bir yıl öncesinden söylemiştik. Yani bir yıl öncesinden biz elektrik faturalarının bu noktalara gelebileceğinden bahsetmiştik. Konunun bu noktalara gelebileceğinden detaylı bahsetmiştik. Şimdi ekonominin bugün bu noktada olması üzerine basa basa söylüyorum. Geçmişte yapılan hataların sonucu. Yani biz aslında bugün sonucu yaşıyoruz. Geçmişte ciddi manada özelleştirmeye önem verildi. Ciddi manada özelleştirme ön planda tutuldu ve birçok kurum, kuruluş özelleştirildi. Yani devlet üzerindeki hantallığı atmak için özelleştirmeye gitti. Yani devlet hiçbir şekilde üretim yapmama kararı aldı. Devlet üretim yapmayınca özel sektöre devretti. Özel sektörde üretim yapmadı. Problem burada başladı. Yani toplumlar üretime değil tüketime kanalize edilmiş durumda. Ve bunun neticesinde de üretimin olmadığı yerde fiyat istikrarı da sağlanamaz. Yani fiyatlar otomatikman piyasa dengesi içerisinde kafasına göre insanların arttırdığı bir sistem haline dönüşür ki keza öyle de oldu. Çünkü üretime değil tüketime kanalize edilmiş bir toplumdan bahsediyoruz. Bunun birden fazla etnik faktörü var, birden fazla nedeni var. Geçmişte bu konulara çok değindik ve çok bahsettik. Şimdi geçmişteki videolarımızda ekonomiden bahsettiğimiz videolarımızı izlemenizi özellikle rica ediyorum. Dünyada bir konjektürel değişiklik söz konusu. Yani biz şu anda bir değişimin eşiğindeyiz. Dünya değişiyor. Kapitalist sistemin bir üst sistemi olan sistemlere geçiyoruz. Dolayısıyla bu fiyat artışlarının bu şekilde olması gayet doğal. Ve bunun bir altyapısı var zaten 1950'lerden 1960'lara kadar bunun altyapıları hazırlandı. Amerika'da denendi, Avrupa ülkelerinin bazılarında bu yeni ekonomik sisteme geçiş denendi. Şu anda Türkiye'de denenmeye başlandı. Yani bu coğrafyaya doğru kaymaya başladı. Artı bir de buna Orta Doğu'daki siyasal ve etnik savaşlar eklenince ekonomi ister istemez dünya ekonomisi darboğaza girdi. Yani şu anki mevcut konjektürel yapı sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil. Dünyada bir ekonomik buhran var, dünyada bir ekonomik sorun var. Artı bu bizim ülkemizde 2-3 katı tezahür etmesinin temel sebebi dediğim gibi geçmişte yapılan hatalar ve bu hataların neticesinde üretimin olmayışı. Biz üreten bir toplum değiliz. Devlet üretime kanalize edilmemiş durumda. Devlet üretim elemanlarını kullanmıyor. Vatandaş zaten üretmiyor. Bakın
Özel sektöre devrederseniz bazı mal ve hizmetleri ki elektrik, doğalgaz gibi ürünler de buna dahil, özel sektör kar maksimizasyonu gider. Yani minimum maliyetle maksimum kar elde etmeyi hedefler. Dolayısıyla da siz ondan ciddi bir üretim kapasitesi bekleyemezsiniz. Bu aradaki açıkları da, örnek veriyorum, zarar yaptıysa bu zararı da vatandaşın sırtına yükleyerek onu kamufle etmeyi amaçlar. Yani o zararını kapatmayı amaçlar. Çünkü bakın, özel sektör ve özelleştirme özellikle doğalgaz gibi, elektrik gibi mal ve hizmetlerde Türkiye'de tekelleşmenin önünü açtı. Yani bu mal ve hizmetleri devrettiği devletin kurum ve kuruluşlar bu alanda tekel piyasasını oluşturdu. Yani bu mal ve hizmetleri kendilerinden başka üreten yok. Dolayısıyla istedikleri fiyat istikrarını, istedikleri fiyatı bu noktada vatandaşın sırtına yüklemiş durumdalar. Özelleştirme tekrar kamulaştırılamaz. Bu yönde iddialar var. Hani özelleştirmeleri kamulaştıralım. Devlet bunları kamulaştırsın. Böyle bir şey çok mümkün olamayabilir. Çünkü çok karma ekonomilerde bu mümkün değildir. Devlet ancak el koyma tekniğini kullanabilir. Bu da büyük bir sorunsal olmalı ki devlet el koyma tekniğini kullansın. Ne yapacağız peki? Şimdi ne yapacağıza gelmeden önce iki önemli noktanın da altını çizmek istiyorum. Birincisi, mevcut yapı, yani dünyadaki o değişimsel yapı Türkiye'de de daha fazla tetiklenecek. Biz daha fazla bu ekonomik baskıyı göreceğiz. Ne zamana kadar? Mayıs-Haziran tarihlerine kadar. Özellikle de Mayıs-Haziran'da çok daha fazla bir ekonomik baskı görecek vatandaş. Fiyatlar daha fazla artacak. Mayıs-Haziran'da daha fazla göreceğiz bu ekonomik baskıyı. Sonrasında zaten yazın gelmesiyle birlikte kısmi bir rahatlama olabilir. Yalnız Mayıs ve Haziran aylarına kadar, özellikle Mayıs aylarında çok daha fazla işçi eylemlerini görebiliriz. Çünkü şu anda zaten ciddi bir eylem potansiyelini görüyoruz. Birçok kurum kuruluşun çalışanları, sendikalar eylem hazırlıklarına başlamış durumdalar. Eylem yapıyorlar ve eylemleri arttırma planları yapıyorlar. Dolayısıyla bunları Mayıs aylarında daha fazla görebiliriz. Bu da olası bir erken seçimi, baskın seçimi tetikleyecektir. Ben hep söylüyorum. Baskın seçim kapıda, tetikleyecektir. Seçim atmosferine Türkiye'nin girmesi yaz aylarında kısmi bir rahatlama sağlayacaktır. Özellikle de işte tarım ürünlerinin yaza doğru biraz daha artışının olması sebebiyle kısmi bir rahatlama olabilir ama onun dışında biz Mayıs Haziran'da çok ciddi bir ekonomik baskı görebiliriz. Bunu da altını çizmeden geçmek istemiyorum. Şimdi sorunsal belli aslında. Yani sorunlarımız belli ve sürekli tekrar ediyoruz. Peki çözüm ne? Ne yapmalıyız biz bu ekonomik buhrandan kurtulabilmemiz için ne yapmamız lazım? Birincisi, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizin olması lazım. Biz bunu kısa, orta ve uzun vadeli olarak ayırmamız lazım. Kısa vadeli çözümler bir yıl içerisinde atılacak adımları kapsamalı. Orta vadede 1 ile 3 yıllık süreç içerisinde atılacak adımlar ve daha sonrasında 5 yıl, 3 ile 5 yıl arasında atılacak olan adımları tek tek belirlememiz lazım. Bunlardan birincisi, yani kısa vadede ekonomiyi rahatlatmak istiyorsak, birincisi geçiş garantili, hasta garantili yollar, hastaneler, irrasyonel tüm yatırımlar askıya alınmalı, gerekirse sıfırdan değerlendirilmeli ve bu alanlara, bu irrasyonel yatırımlara ayrılan bütçeler askıya alınmalı ve acilinden üretime kanalize edilmeli. Üretimde de birinci önceliğimiz tarım olmalı, sanayi olmalı.
teknoloji olmalı. Özellikle sanayi ve teknoloji alanında ciddi yatırımlar yapılmalı. Tarım alanında ciddi yatırımlar yapılmalı. Bunların kaynağını da bu şekilde sağlayabiliriz. Bu irrasyonel yatırımlar derhal ve acilinden askıya alınmalı. Buraya ayrılan bütçelerin otomatikman üretime kanalize edilmesi gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi efendim, özelleştirme tekrardan gözden geçirilmeli. Yapılan özelleştirmeler tekrardan gözden geçirilmeli. Özellikle elektrik, doğalgaz gibi tekelleşme noktasına giden alanlarda dediğim gibi devlet bunlara el koyamaz. Yani kamulaştırma şu anda zor bir süreç. Bu yapılamayabilir. Bunun yerine burada tekel kartel piyasasını oluşturan firmalar açılmalı. Yani bu piyasa aslında rekabetçi bir piyasaya dönüştürülmeli. Örnek veriyorum, bir kişi, iki kişi, üç kişiye değil elektrik dağıtımı, 3 kişiye, 5 kişiye değil de 10 kişiye, 15 kişiye e, devredilmeli. Yani orada bir rekabet piyasası oluşmalı ki vatandaş elektriği ucuza alabilsin. Aksi takdirde bu tekelleşme devam ederse insanlar elektrik alamayacak noktaya gelebilirler ki keza şunu da unutmayalım lütfen, özellikle iktidar olmaya aday partilere bunu söylüyorum. Şunu da özellikle unutmayalım ki bu kurum ve kuruluşlardan devlet de artık elektrik alıyor. Yani mal ve hizmet alımı yapıyor devlette. Dolayısıyla yarın devletin kurumlarının da elektriğinin kesildiğini düşünürsek bu çok ciddi bir çıkmaz olur. Dolayısıyla bizim burayı rekabetçi piyasaya dönüştürmemiz lazım. Çünkü geçti birden fazla dağıtım şirketi olmalı piyasada. Bu da rekabetçi piyasayla ancak mümkün olabilir. Üçüncüsü efendim, özelleştirme ile ilgili olarak özellikle eğitim ve sağlık alanındaki özelleştirmelerin derhal durdurulması gerekiyor. Ki elektrik ve doğalgazda biz bunu gördük. Özellikle eğitim ve sağlık alanında özelleştirmelerin sonucu çok daha ağır, çok daha vahim olabilir. Bunun altını da çizmeden geçmek istemiyorum. Eğitim ve sağlık alanında özelleştirmenin derhal durdurulması gerekiyor efendim. Derhal önlem alınmalı bu alanlarda. Dördüncüsü efendim, köylerde, kasabalarda, küçük yerlerde, mezralarda özellikle tarımın ve kooperatifleşmenin teşvik edilmesi lazım. Buralarda ciddi bir kooperatifleşme adımlarının atılması lazım. Özellikle de kentten köye göç hazırlıkları yapılmalı. Belediyeler, yerel yönetimler, özel idareleri kentten köye göçü teşvik etmeli, destek olmalı. Yani göçü terse çevirmeliyiz. Ters göç dediğimiz göçü artık konuşma zamanı geldi. Dolayısıyla bu alanlarda özellikle yerel yönetimlerin, il özel idarelerinin bu alanlarda vatandaşı teşvik etmesi gerekiyor. Kentten köye göç artırılmalı. Bu alan teşvik edilmeli. Ancak biz üretimi bu şekilde kanalize edebiliriz insanlara. Kooperatifleşmeyi arttırmamız lazım köylerde ki insanlar üretmenin mutluluğunu görmeli. Üretmeden tüketimin olamayacağı bir dünya düzenine doğru gidiyoruz efendim. Beşincisi, özellikle gençler KPSS, devlet memurluğu girdabından çıkartılmalı ve üretime kanalize edilmeli. Tüm Türkiye genelinde gençler KPSS ve memurluk peşine düşmüş durumda. Çocukları bu çıkmazdan çıkartalım artık. Herkes devlet memuru olmak zorunda değil. Devlet memurluğu diye bir kavram artık tartışmaya açılmalı. Devlet memurluğu diye bir şey kalmayacak zaten dünyada. Bu çocukları, bu kötülüğü yapmayalım. Bu çıkmazdan bu çocukları çıkartalım. Derhal ve acilinden üretime kanalize etmek zorundayız bu çocukları. Ki ancak o zaman oradaki çıkmazdan çıkartabiliriz ülkeyi. Bunun da altını özellikle çiziyorum. Gençlere özellikle buradan seslenmek istiyorum.
Lütfen ama lütfen üretim, 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 üretim. Bir şekilde devletten teşvik almaya çalışın ve bir şekilde üretime kanalize edin kendinizi. Devlet memuru olamaz herkes, ki keza olmak zorunda da değil efendim. Çünkü bakın, üretmezsek yok olacağız. Yani üretmezsek tüketim olmayacak, üretmezsek şu olmayacak, bu olmayacak demiyorum. Çok iddialı bir şey söylüyorum. Üretmezsek yok olmaya mahkum olacağız. Yani yarının bu topraklarda var olmayabiliriz. Üretmek zorundayız artık. Biz bir şekilde üretmek zorundayız. Yani dolar yükseldi, şu oldu, bu oldu değil. Devletin temel eksikliği üretim eksikliği efendim. Bunun da altını çizmeden geçmek istemiyorum. Üretmezsek yok olacağız. Ee, Yaşayamayacağız efendim. Çok basit bir şey. Üretmezsek yaşayamayacağız. Yani ben hani kendimi belli bir noktaya getirdiğimi düşünüyorum. Ona rağmen çiftçilik yapıyorum. Yazın gidiyorum, çiftçilik yapıyorum ve bunu da seviyorum. Toprağı seviyorum. Ucuza gitse bile emeğim, seviyorum, yapıyorum, uğraşıyorum. Uğraşmak zorundayız, didinmek zorundayız. Başka alternatifimiz yok efendim. Burada toplumun durumundan da bahsedeceğiz. Yalnız o biraz daha uzun. Çünkü toplumu tamamen dediğim gibi tüketime kanalize etmiş durumda sistem. Bu da kolaycılığı beraberinde getiriyor. Herkes kolay yoldan para kazanmanın hesabını yapıyor. Ama öyle bir dünya yok maalesef efendim. Bedava ekmek fare kapanında olur. Bunun da detaylarını konuşacağız bir sonraki videomuzda. Ben şimdilik hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.